Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Supabase real-time mekanizmalarını göstereceğim, anlatacağım. Ben Supabase ile ilgili videolar çektim diye hatırlıyorum ama çok fazla video çekmemişim. Dolayısıyla bu real-time özelliğinin de dikkat çekeceğini düşünüyorum. Öncelikle real-time ne demek ondan biraz bahsedelim. Biliyorsunuz biz bir veri tabanından mesela bir bilgiyi okuyoruz, kullanıcıya gösteriyoruz. Bu bilgi değiştiğinde, silindiğinde, yenisi eklendiğinde kullanıcı sayfasını yeniden yenileyene kadar eski halini görüyor. Yenilendiğinde tekrar veri tabanından bilgiyi alıp kullanıcıya gösterdiğimiz için yeni halini görüyor. Ama bu real time mekanizmalarda veri tabanında bir işlem yapıldığında işte update, delete, insert gibi kullanıcı sayfayı yenilemese bile anında o sayfada o güncelleme görünüyor. Biz buna real time diyoruz. Birkaç tane kullanım alanı var aslında. İşte birden fazla kullanıcı diyelim ki aynı projede çalışıyor. Google dokümanlar mesela. A kullanıcısı bir hücreyi seçtiği zaman B kullanıcısı hangi kullanıcının o hücreyi seçtiğini ekranda canlı olarak, anlık olarak görüyor. Ya da bir chat odası düşünelim. Bir chat uygulaması, mesajlaşma uygulaması düşünelim. İşte şu anda 5 kişi online. Şu anda 10 kişi online. Ya da Ahmet bu odaya girdi. Ya da klavyenin tuşlarına basarken alt tarafta yazıyor diye bir ibare çıkıyor gibi şeyleri de yine bu real time mekanizmalar aracılığıyla yapıyoruz. Supabase bunu çok güzel çözmüş aslında. Birkaç satırlık kodla beraber real-time mekanizmasını projenizde kullanabiliyorsunuz. Tabi her yerde kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı o başka bir konu. Ben size sadece spesifik olarak 3 kategoride olan bu özellikleri anlatmaya çalışacağım. İlk başta Database Changes özelliğine bakalım. İlk videoda bir tane tablo oluşturmuştuk Movies adında. Bu tablodaki bilgileri de burada gösteriyoruz. Şimdi yenileyelim. Deneme XXX mesela. Gidiyorum şu bilgiyi buradan XXX'lerini siliyorum. Buraya geldiğimde gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik olmadı. Yeniliyorum sayfayı. Yenilediğimde arkadan tekrar bilgi aldığım için ilgili kayıt güncellendi. Şimdi kodumuza gidip bakalım. Önceden kodları yazdım video uzamasın diye. İşin daha çok hikayesini anlatmak istiyorum çünkü. Burada veri tabanından yani Supabase'in veri tabanından bilgiyi okuyan kısım var. Klasik Next fonksiyonlarını kullanıp aldığımız. Burada datayı alıyoruz Movies tablosundan. Burada bilmediğimiz bizim kısım şu kısım. Bir tane channel oluşturuyoruz Movies adında. Bu Movies ile şuradaki Movies'in aynı olması gerekmiyor. Ve diyoruz ki Postgre'de bir değişiklik olduğu zaman tüm eventleri dinle. Buraya biz spesifik olarak işte insert, update, delete gibi şeyleri de koyabiliriz. Yani veri tabanına sadece bir kayıt geldiğinde ya da bir kayıt silindiğinde gibi buradaki şeyi tetikle diyebiliyoruz fonksiyonu. İşte şema public'miş. Şu tablodaki şunlar olduğu zaman değişikliği algıla diyoruz aslında. Bu bize geriye bir tane payload döndürüyor. Payload'da da ilgili değişikliğin olduğu data bize geliyor. Yani veri tabanından diyelim ki 5 nolu kayıt güncellendi. O 5 nolu kayıt buraya geliyor. Ben çok örnek karıştırmamak adına direkt bir değişiklik olduğunda veri tabanında tüm filmleri yeniden şey yapıyorum. Ekrana yazdırıyorum. Dolayısıyla bu kadar. Bir channel oluşturmuştuk. On-Mounted'da channel'a subscribe oluyoruz, abone oluyoruz. Unmounted durumunda da channel'dan unsubscribe oluyoruz. Daha channel'ı dinlemiyoruz yani. Fakat bunu yapmak tek başına yeterli olmuyor. Gidip ilgili tablonun üzerinden Enable Real Time özelliğini aktif etmemiz gerekiyor. Enable diyoruz. Hatta şöyle yapalım daha anlaşılır olur. Şunu sol tarafa ben getireyim. Şunu da sağ tarafa getirelim. Şimdi şurayı da bir tur yenileyelim son kez. Zaten bir şey değiştirmedik. Şuraya deneme xxx yazdığımda gördüğünüz gibi hiç sayfayı yenilemedim. İlgili değişiklik buraya geldi. Ya da buraya yeni bir tane kayıt ekleyelim. Insert row diyelim. Selam Pampa diyelim. Kaydedelim. Şuraya bakın. Gördüğünüz gibi otomatik olarak ilgili kayıt buraya geldi. Aynı şekilde ben buradan silseydim ilgili kayıt buradan otomatik olarak silinecekti. Normal gerçek dünyada idealini söylüyorum performans için. Burayı refresh etmemiz çok anlamlı olmayabilir. Düşünün ki burada yüzlerce kayıt var. Her seferinde her değişiklik olduğunda komple datayı yeniden fetch etmek anlamlı olmayabilir. Hatta şuradan şeye bakabiliriz ya. Inspect element diyelim. Network diyelim.
Şuraya gelip bir şey yapalım mesela. Payload neye benziyor? Konsola bakacağız, pardon. Şöyle açalım. Şöyle kendimi yukarı alayım. Şimdi şurada yazıyor zaten. Ne olmuş? Update olmuş. Event type. Yeni gelen data böyleymiş. Eski datanın da ID'sini veriyormuş herhalde. Bilemedim. Neyse, önemli değil. Dolayısıyla bu bilgi elimde olduğu için benim ekrandan ID'si 3 olan bilgiyi bulup ne yapacaksam artık, update ise ilgili metni diyelim ki düzelteceğim. Direkt bunu düzeltip daha performanslı bir hale getirebilirim buradaki süreci. Şunu da şöyle alta koyalım tekrardan. Bu böyle. Bunun adı neydi? Bu özelliğin adı Database Change özelliğiymiş bu. Şimdi şu presence özelliğine bakalım. Şimdi presence özelliği de şu. Şunu da kopyalayayım. Şuraya da T'ye basayım. Tekrar gideyim. 2 kişi olduğunu görelim. Presence olayı da şunu yapıyor. Her bir client için, bizim uygulamamıza bağlanan her bir client için, kullanıcı için aslında öyle düşünebilirsiniz. İşte sitede kaç kişi online, kimler online gibi daha görece ufak şeyleri bu presence ile beraber halledebiliyoruz. Burada işte klavyeden diye bir mesajlaşma uygulaması var. Demin de bahsettiğim gibi işte Ahmet yazıyor gibi ufak şeyleri, ne derler, real time olmasını istediğimiz şeyleri presence ile beraber halledebiliyoruz. Presence herhangi bir data tutmuyor. Eğer buradaki bilgilere bizim ihtiyacımız varsa bizim bunu handle edip eğer veri tabanına saklamak istiyorsak veri tabanına biz bunu ekstradan kaydetmemiz gerekiyor. Yani buradaki bilgilerin hiçbir tanesi kalıcı olarak saklanmıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunun koduna bakalım. Neye benziyormuş? Aslında çok farklı değil şeyden, bir önceki hikayeden. Yine bir channel oluşturuyorum. Presence Simple adında. Sonra bu oluşturduğum channel'a yine şu alt tarafta subscribe buluyorum ama ekstradan track etmek istediğim şeyi de burada ifade ediyorum. Sonrasında ilgili channel'ın presence'ini dinlemeye başlıyorum aslında. Buradan bana value geliyor ve onu işte ne yapıyorsam yapıyorum. Ekranda mı gösteriyorum? Bir yere mi kaydediyorum? Ne yapıyorsam yapıyorum. Çok detaya inmek istemiyorum açıkçası, daha teknik kısımlarına. Bu arada meraklısı için bu real-time mekanizmalar WebSocket adını verdiğimiz günümüz web sunucularının, modern web sunucularının hepsinin desteklediği uzun zamandır bir protokol kullanıyor. Yani HTTPS ya da HTTP'den değil de WSS ya da WS diyelim. Protokol üzerinden bu işler yürütülüyor. Bunu da söylemiş olalım. Bu da Presence'di. Bir de Broadcast var. Broadcast'a bakalım. Onunla ilgili yaptıydım bir şey. Bu arada bu şeyleri hep AI'ya yazdırdım. Sonrasında birazcık sadeleştirdim anlatabilmek adına. Şunu kopyalayalım. Şuraya paste edelim. Bu da broadcast. İşte klasik broadcast aslında. Neyi anlatacağım bilmiyorum. Deneme diyelim. Ne haber diyelim. Bildiğiniz mesajlaşma uygulaması. Bunun da koduna bakalım direkt. Sol tarafta yazdığım bu tarafa gidiyor. Burada yazdığım bu tarafa gidiyor. Dolayısıyla bir yerden anons edilen bilgi diğer taraftan alınıp işleniyor. Broadcast da aynı şekilde, unutmadan söyleyeyim, herhangi bir şey saklamıyor. Yani bir mesajlaşma uygulaması yaptığınızda sizin buradaki mesajları kalıcı olarak işte bir database'de bir yerde saklamanız gerekiyor. Aksi halde yenilediğinizde tüm state kayboluyor. Şeye gidelim. Mesajlaşma broadcast meselesine gidelim. Daha doğrusu şuna gidelim. O en son örnek. Yine aynen bir tane channel oluşturuyoruz. Çünkü bir kanal olması lazım ve o kanalın üzerinden bizim iletişimi başlatıyor olmamız lazım. Yine bir kanal var. Şu en alta çekelim unutmadan. Yine bu kanala subscribe oluyoruz ya da unsubscribe oluyoruz. Bu kodun birçoğu şeyle ilgili, işte şuradaki gönder düğmesine bastım. Şuradaki bilgiyi aldım, ilettim falan gibi şeyler. Onlara girmeyeceğim. Bir broadcast oluşturdum. Event message'mış. Mesaj geldiğinde, yani şu payload geldiğinde benim şu yukarıda tanımladığım array'in içerisine ilgili mesajı push ediyorum aslında. Hiç bilmediğimiz işler değil. Aynı şekilde send message'da da channel üzerinden send deyip event'i message'mış, type broadcast'mış, payload'u veriyorum, gönderiyorum. Temelde şey bu kadar. Hikaye bu kadar. Dolayısıyla bir yerden kanala biz mesajı veriyoruz. Oraya subscribe olan diğer client'lardan mesajı okuyup payload'u ne yapacaksa yapıyorlar. Yine altını çiziyorum. Herhangi bir yerde veri saklanmıyor. Eğer veri saklayacaksak ona göre bir implementasyon yapmamız gerekiyor. Bu da bu kadar basit aslında. Yani anlatacak daha fazla bir şey yok. Bir de şey yapmıştım ben. Bu broadcast ile presence'i aynı anda kullanmakla ilgili bir örnek.
İşte online kullanıcılar 2, işte 2. Burada da bir şeyler ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Kullanıcının anonim olmasını, işte authenticate olmuş mu olmamış mı gibi şeyleri de ayarlayabiliyorsunuz. Onları çok anlatmadım. Onlar birazcık daha detay bilgiler. Aynı şekilde yukarıda online kullanıcılar var. Alt tarafta da şey var. Ne derler? Mesajlaşma kutusu var. Ben şu kullanıcıymışım. Bu tarafta da bu kullanıcıymışım. Bunun da koduna biraz bakalım. Messaging diyelim. Tek bir channel oluşturup hem presence'i şurada görüyorsunuz zaten hem de broadcast'i kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bu açıdan da bayağı iyi. Yani çok hızlı bir mesajlaşma uygulaması yapabilirsiniz. Buradaki şeyi bilmiyorum bu arada. Maliyet nedir? Eğer yaptığımız uygulama çok kullanılıyorsa oradaki bize fatura edilecek kısım nasıl şekilleniyor? İşin o kısımlarını bilmiyorum. Eğer böyle bir mekanizma kullanacaksanız o taraflara bakmak gerekiyor. Her ne kadar böyle şeyler karmaşık gözükse de günümüzde bunları sıfırdan implement etmek de çok inanılmaz zor şeyler değil. Onu yeri gelmişken söyleyeyim. İşte zamanında çok zordu. Web sunucuları işte WebSocket'i desteklemediği dönemlerde işte long polling gibi böyle çok görece ilginç yöntemlerle bu değişiklikleri algılayıp düz JavaScript ile ya da jQuery çıktığı zaman jQuery ile 1001 tane takla atıyorduk. Yani 1001'i abartmıyorum. Gerçekten binlerce satır kod yazıyorduk ama günümüzde öyle değil. Şuradaki sadece şu anda anlatırken işte online users nerede mesela buna push ettiğimiz yer ya da mesajlara bakalım. Send message, message data. Şu tek satırda yaptığımız şeyi çünkü biz buna burada bu veriyi veriyoruz şu anda. UI'daki bütün işler otomatik gerçekleşiyor. Bunlarla biz bayağı bir debeleniyorduk. Şu anda dediğim gibi 1-2 satırlık iş oldu. Sunucu tarafı da dediğim gibi görece öyle çok karmaşık işler değil. Burada size bir de şeyi göstereyim ve videoyu bitireyim. Admin tarafında real time kısmına geldiğinizde burada debug etmek için ya da trafiği takip etmek için şöyle bir mekanizma yapmışlar. Channel'ın adını alıyorum. Join channel diyorum. Chat room diyorum. Listen to channel diyorum. Ve artık ilgili channel'ı dinlemeye başlıyorum. Ben buraya bir şey yazdığım zaman enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi gelen şeyi burada görebiliyorum. İlgili payload'u. Bu UI'da bir dangalaklık var ya. Bu tarafa geldi. Şunu X'ten kapatayım. Tekrar tıklayayım. Neyse. Buradan payload'u görüyorum. Dolayısıyla dediğim gibi burada debug etmek istediğim şeyler olursa debug ediyorum, görüyorum. Şu policies var. Neymiş bu? Create policy. Evet. İşte dediğim gibi polisiler belirleyebiliyorsunuz. Şu settings'te ne varmış? İşte burada da bir sürü ayar var. Dediğim gibi ortalık günümüzde ayardan geçilmiyor. Zaten insanların danışmanlık olarak sattığı şey de bildiğin ayar yapmak. Yani bu cloud tarafında da öyle. Bu tip aletlerde de böyle. Neyse oralara çok girmeyeyim. Umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.